Abdülkadir Geylani Hazretleri Futuhul Gayb, Alemlerin Kapısı. 41. Zenginlik ve keyfiyetine dair. Allah'ın razı olduğu ve razı kıldığı buyurdu. Sana zenginlik hakkında bir hikaye anlatayım. Şöyle ki, bilir misin bir melik avamdan bir adamı vilayetlerinden birine vali olarak tayin etmiş. Ona hilat giydirmiş ve onu sancak, bayrak, zil ve davullarla donatılmış bir ordu ile tecihizatlandırmış. Bir müddet geçtikten sonra adam durumunun bu şekilde sürüp gideceğinden emin olmuş. Adının sanının anılmadığı, fakir, zelil ve nakıs olan o ilk halini unutmuş ve kendini beğenmeye başlamış. Kibirlenme ve övünme içine girmiş. Tam bu haliyle mesrur iken de melikten azli gelmiş. İşlediği cürümlerden, emir ve yasaklarına karşı gösterdiği lakayitlikten dolayı melik onu sorgulamış. Bunun sonucunda sıkıntılar ve geceler boyunca gidip gelmelerle geçen uzun bir hapse maruz kalmış. Zorluğu, zilleti ve fakirliği artmış. Kibri ve övünmesi erimiş. Nefsi kırılmış, heva ateşinin alevi sakinleşmiş. Bunların tamamı Melik'in gözü önünde ve ilmi dairesinde olmuş. Bunun üzerine Melik, rahmet ve merhamet nazarıyla bakmış ve ona acımış. Hapisten çıkarılmasını emretmiş. İhsanda bulunmuş ve hilatini yeniden giydirmiş. Bu ibretli dersle birlikte valilik görevini de iade etmiş. Bu dersi bu haliyle sebat etsin, arınmış, kemale ermiş ve huzura kavuşmuş bir şekilde kalsın diye ona mevhibe olarak vermiş. Allah'ın seçip kendisine yaklaştırdığı müminin durumu da böyledir. Onun kalp gözünü rahmet, ihsan ve nimetlerin kapısına karşı açar ki, o hiçbir gözün daha önce görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir beşer kalbinin hayal edemediği, göklerin ve yerin melekutundaki gaybların mütealasını yakınlaştırmayı, leziz ve latif kelamı, güzel vaadi, vaadine vefayı, duaya icabeti, hikmet kelimelerini ve vaadin yerine getirilmesi gibi şeyleri kalbiyle temaşa etsin. Bu nimetler onun kalbine uzak bir mekandan fırlatılarak atılır ki onun lisanından açığa çıksın. Bununla birlikte bu nimetlendirme bedeninde ve azalarında da zahir olmak suretiyle tamamlanır. Yemesi, içmesi, giyinmesi ve helal ya da mübah evlilikleri, zahir ibadetleri ve hadleri muhafaza etmesi nimetlendirmenin zahiri kısmıdır. Allah Azze ve Celle mümin kulunu bir süre bu şekilde cezbetmeye devam eder. Ta ki kul durumundan ve bunun değişmeksizin böyle devam edeceğinden emin olur. İşte o zaman nefsi, malı, ailesi, evladı veya kalbi üzerine türlü bela ve sıkıntı kapıları açılır. Allah'ın daha önce ona bahşettiği her şey ondan kesilir. Şaşkın, hüsrana uğramış, kırılmış, terk edilmiş bir halde kalır. Zahirine baktığında kötü halini anlar. Kalbine ve batınına baktığında da ne kadar mahzun olduğunu bilir. Allah Teala'dan bu zorluğu kendisinden kaldırmasını istese onun icabet etmediğini görür. Güzel bir şey talep etse onu hemen elde edemez. Bir vaatte bulunsa ve onu yerine getirmeye çalışsa kapaklanıp yere düşer. Rüya görse tabiri ve tasdiki onu galip getirmez.
halka geri dönmek istese buna yol bulamaz. Bu hususta bir izin çıksa ve halka karışsa, akıbeti çok hızlı olur. Elleriyle cismine, dilleriyle ırzına musallat olurlar. Seçilmeden önceki dahil edildiği birinci hale dair konuşmak istese konuşturulmaz. Rıza ve güzel olan şeyi ve kendisini beladan kurtaracak şeyle nimetlendirilmeyi istese ona verilmez. İşte o zaman nefis erimeye, heva yok olmaya, irade ve istekler göç etmeye, haller kaybolmaya başlar. Bu durum onun için devam ettirilir. Kuldaki insani huylar ve beşeri sıfatlar fani oluncaya, yalnız ruh olarak kalıncaya ve batınında şu nidayı işitinceye kadar zorluk, sıkıntı ve baskı artırılır. Ayağını yere vur, işte yıkanacak ve içilecek soğuk bir su. Kur'an, Saat Suresi 42. Efendimiz Eyyub Aleyhisselam'a böyle hitap edilmiştir. Allah Azze ve Celle rahmet, merhamet, lütuf ve ihsan denizleriyle onun kalbine yağmurlar yağdırır ve ruhuyla onu diriltir. Marifeti ve ilminin incelikleriyle onu güzelleştirir. Rahmet, nimet ve nazının kapılarını ona açar. Bütün ellerin bağış ve ata'da bulunmak üzere ona uzatılmasına izin verir. Sair hallerde kendisine hizmet edilir, hamd ve sena ile övülür. Bütün mahallerde güzel anılır. Bütün ayaklar ona doğru gelir. Melikler ve önemli kişiler ona boyun eğerler ve onun için alçalırlar. Böylece ona olan nimetini zahiren ve batınen tamamlamış olur. Onun zahirini, terbiyesi, yaratması ve nimetlendirmesiyle, batınını terbiyesi ise lütfu ve keremi cihetinden onu kendine seçmesiyle olur. Bu, kavuşma anına kadar böyle devam eder. Sonra hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir beşer kalbinin hayal edemediği o şeye dahil edilir. Celle ve Ala'nın buyurduğu üzere, yaptıklarına karşılık olarak onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez. Kur'an Secde Suresi 17.